Sevgili dostlar, bugün 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı'nın ikinci günü. Antalya Kundu bölgesinde yer alan Concord Otel ile ilgili deneyimlerimi sizle paylaşmaya çalışacağım. Concord Otel böyle sanki sahile bir uçak inmiş gibi bir izlenimi var. Mimarisi o şekilde planlanmış. Biz biraz erken giriş yaptık. Sabah saat 8.30 civarında giriş yaptık. O da tabii ki hazır değil. Odaları biliyorsunuz 12'de teslim ediyorlar insanlara. Ama uygun oda olursa da veriyorlar. Ben şu ana kadar karşılama ve girişten çok memnun kaldım. Gerçekten resepsiyonda arkadaşımız işlemleri yaparken böyle içtenlikle nasıl geçti yolculuğunuz, nasıl ulaştığınız şeklinde bizi güzel bir karşılama yaptı. Arka ofiste toplantıları vardı insanların. Toplantıdan çıkan insanlar bile hoş geldiniz, nasılsınız, iyi bayramlar şeklinde bir karşılama yaptı. Bizi kahvaltıya aldılar. Bugün hava biraz kapalı. Kapalı olduğu için misafirlerin çoğu kapalı restoranda, yani ana restoranda kahvaltısını aldığı için biraz tabii bu oteller küçük oteller olduğu için bayram dolayısıyla tabii ki biraz yoğunluk var. Hani hizmet noktasında böyle garsonlar işte ne alırsınız veya siparişinizi alalım şeklinde değil, sadece boşları toplama, masaları temizleme, hazırlama şeklinde ilerliyor. Biraz büfelerin önü bayram dolayısıyla biraz kalabalık, bekleme olabilir. Ama ürünlerin çeşitliliği ve lezzetler konusunda şu ana kadar her şey çok güzel. Otelin mimarisi, bahçe peyzajı çok güzel. Henüz sahile geçiş yapmadım ama şu ana kadar otelin önündeki havuz ve barlar oldukça güzel. Hava da yavaş yavaş açıyor. Tabii sizin hizmet aldığınız dönemki hava şartları da önemli. Ama şu ana kadar izlenimlerim olumlu yönde. Sevgili dostlar, kitap okumayı seviyorsanız bu otel tam size göre. Böyle sahilin kenarına bir küçük bir alan planlamışlar ve kitaplar koymuşlar. Book Relax adında kitap okuma alanı oluşturmuşlar. Güzel sandalyelerle otelin en sakin bölgesine, böyle tenis kortunun olduğu alana kitabınızı okumak için bir alan planlamışlar. Bu da güzel bir düşünce olmuş. Çok basit bir olay ama düşünce güzel. Sevgili dostlar, otelin bahçesinden çıkınca hemen peyzajı bitince böyle beyaz bir zeminle iskeleye bağlamışlar. Çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Bu tarafta bungalov tarzı böyle plajdaki yerleri planlamışlar. Şezlonglar. Otelin alanı dar, yani bu oteller Kundu bölgesindeki oteller, diğer Belek bölgesindeki oteller gibi dönümlerce arazi üzerine oturmuyor. Bu hemen o ileride gördüğümüz şu bungalovun bittiği yerde buranın plajı bitmiş oluyor. Bu tarafta da yine aynı şekilde o Concord yazılarının olduğu yerde otelin alanı bitmiş oluyor. Ama tabii oda sayısına göre yeterli büyüklüktedir diye tahmin ediyorum. Bu tahtaları beyaza boyamaları da böyle ayrı bir güzellik katmış gibi. Bu mevsim itibariyle denizin böyle çarşaf gibi olması da çok güzel. İnsanlar denize giriyorlar. Güzel bir ortam. Hani burada hemen plajın kenarında da bir bar var. O bardan da işte içecek vesaire ihtiyaçlar karşılanabilecek şekilde. Sevgili dostlar, bu otellerdeki peyzaja hayranım. Gerçekten özenle hazırlanmış. Şu ağaçların budaması gerçekten hem bir özen istiyor hem de bir sanat istiyor, bir ustalık istiyor. Bunların bu şekilde bakımlı olması, gübrelenmesi,
düşünülmesi, buraya dikilmesi gerçekten çok güzel olmuş. Bunları yapan ustanın, peyzajcı arkadaşların eline sağlık diyorum. Otelin peyzajı da gerçekten çok güzel, çok bakımlı, çok temiz. Gerçekten beğendiğim bir tesis. Binanın gövdesini ağaçlar kamufle ettiği için şu açıdan daha böyle bir uçak görüntüsünü daha net yakaladım. Farklı farklı açılardan Concorde'un görüntüsünü de sunmaya çalıştım. Sevgili dostlar, otelin sağ tarafında böyle ağaçların altında misafir ormanı diye belirtmişler. Böyle bir alan var. Ben inanıyorum ki burası yazın gerçekten doyumsuz bir keyif veriyordur insanlara. Çünkü doğal bir serinlik oluşturduğunu düşünüyorum. Böyle ağaçların altında doğal bir klima ortamı sağlıyor olabilir. Bu ağaçların altlarında da böyle tabelalarda isimler yazıyor. Bunlar mı dikti anlamında, yoksa 2010 yılında dikilmiş olabilir mi bu ağaç? Olabilir. Böyle. Ama burası gerçekten şemsiye veya klimalı bir ortamdan çok daha iyi bir serinlik vereceğini düşünüyorum. Evet, otelimiz kedi dostu bir otel. Böyle kedi evi de planlanmış. Şu açıdan daha net gözüküyor. Böyle şöyle bakarsak sanki gerçekten bir şu açıdan tam bir uçak görüntüsü oluşturuyor. Otelin alanı küçük dedim ama bu kadar da küçük değil yani, bayağı böyle geniş bir alana sahip. Sevgili dostlar, havuzlar ısıtmalı. Mart ayındayız ama Mart'ın sonu Nisan başındayız. Isıtmalı havuz, kaydıraklar çalışıyor. Böyle patenli bir servis yapıyor arkadaşlarımız. Ben de diyordum ya, bu insanlar bu soğuk havada nasıl giriyorlar suya diye. Ama havuz ısıtmalıymış. Şimdi biraz da ona bakacağız. Çok böyle insanları rahatsız etmeden Hatta şeyde çekim yapalım. o abi biliyor musun? O abinin ilk videosunu izle. Ben Böyle sevgili dostlar, 80 santimetre derinliğinde açık jacuzzi planlanmış. Böyle ağaçların altında doğal gölgelikte güzel mermerlerle de oturma alanları planlanmış. Bir jacuzzi etkisi veren bir havuz, yani jacuzzi daha doğrusu havuz. Diğer havuzla bağlantısı yok. Bu tarafta da yine şezlonglar planlanmış. Hemen bu tarafında da tesis var. Şöyle görecek olursak içeceklerimizi alabileceğimiz bir alan var. Oldukça güzel. Burası yazın çok keyifli oluyordur diye düşünüyorum. Bakın, böyle ince düşünülmüş bir durum da var. Böyle küçük misafirlerin, çocuklarımızın bardan sipariş verebilmesi için bir merdiven planlanmış. Bu da güzel. Çocuklar bazen barın önünde bekliyorlar böyle. Garson onları görsün diye. En azından böyle bir şey planlanmış. Bu barın da şu an hazırlıkları devam ediyor. İçeceklerin hazırlıkları devam ediyor. Bu da herhalde buradaki Aquapark'ın merdivenleri diye düşünüyorum. Eğer yukarıda bir restoran yoksa. Eğer varsa da bakalım birazdan. Hemen havuzun kenarında The Garden Gurme Restoran konumlandırılmış. Bu şekilde. Birazdan herhalde servise hazır ızgaralar vesaire, döneri var. Güzel bir döner gözüküyor burada. Ustam kolay gelsin. Efendim teşekkür ederim, sağ olasınız. Herhalde döner servisi yapacaksınız. Evet, öğlen döner servis yapacağız 12'de. Tamam. Elinize sağlık. Sağ olun efendim. Sevgili dostlar, otelin bahçesinde böyle Seafood Grill adında bir, sanıyorum bir alakart restoran var. Bu herhalde sezon başlayınca açılıyor burası. Bunun da gerçekten yeri çok güzel. Böyle dekorasyonu çok güzel. Şu an etrafını kapatmışlar ama
Sezon başladığında buralar çok canlı olur. Öyle düşünüyorum. Böyle gösterilerin yapılması için bir amfiteyatro planlanmış hemen Sinek Restoran'ın arka tarafına. Zannedersem burası da yukarıdaki aquaparkların çıkış merdiveni. Burayı kapatmışlar. Şu an herhalde hizmet vermiyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz bölüm de çocukların oyun alanı. Çocukları bırakabildiğimiz bir alan. Hemen burada bir yan otel de var. Oteller böyle birbirine yakın oteller. Günübirlik kullanımla diğer otellere geçiş sağlanabiliyor mu bilmiyorum. Belki öyle hizmetler vardır. Bunları da birazdan sorabiliriz. Yani mimarisiyle, yerleşimiyle gerçekten güzel planlanmış. Sinek Restoran'ın hemen yan taraflarında böyle pavilyon alanlar var. Bunlar yazın herhalde kiralanıyor müşteriler için. Böyle otel gerçekten güzel. Sevgili dostlar, otelin havuzun hemen yan tarafında da böyle Sinek Restoran'ın yan tarafında da böyle güzel bir fırın yerleştirilmiş. Böyle pideler ve pizzalar burada usta tarafından hazırlanıyor. Servis edilecek birazdan. Şu an açık değil. Şefim kaça kadar hizmet var burada? 12-4. 12 ile 4 arasında hizmet var. Pizza yapılıyor ve diğer pideler yapılıyor. Lahmacun yapıyor musunuz? Evet, kıymalı pide. Lahmacun da var. Tamam, birazdan deneriz değil mi? Lezzetine de birlikte bakarız. Bu şekilde. Çocuk oyun alanı bu şekilde ekim dikim yapılsın diye sanırım buraya bir şeyler ekmişler. Oldukça büyük bir çocuk oyun alanı var. Kreş gibi düşünülebilir. İçeriye çocukları bırakıyorlar, emanet ediyorlar. Aileler birazcık kendine zaman ayırıyor. Daha sonra çocuklarını oradan alıyorlar. Veya çocukları burada oradaki görevli arkadaşlar değişik oyunlar oynatıyor. Bunları gruplar halinde havuzun etrafında gezdiriyor vesaire, bir şeyler yapıyor. Yani sevgili dostlar, bir otele geldiğinizde o otele hangi tarihte geldiğiniz önemli. O otelden beklentiniz önemli. Bu açıklamaları şu gürültüden sonra yapayım. Şurada bir sanırım bir fan çalışıyor. O sesi çok bastırıyor olabilir. Şu an o sesten uzaklaştım. Yani bu kumlu bölgesindeki oteller daha çok böyle bayi toplantıları yapılıyor kış dönemlerinde. O bayi toplantısına denk geldiğinizde farklı bir hizmet alırsınız. Yazın geldiğinizde çok farklı hizmetler alırsınız. İşte daha da böyle kışın geldiğinizde daha farklı hizmetler alırsınız. Bayram dönemlerinde yerli turistlerin o kısa izin tatillerini bir otelde dinlenmek için geldiğinde farklı hizmetler alırsınız. Yani bu oteli böyle videosunu çekip işte otel şöyleydi, böyleydi, güzeldi veya kötüydü demek doğru değil. Hangi tarihte geldiğiniz, ne kadar ücret ödediğiniz ve sizinle beraber gelen grubun hangi grup olduğu alacağınız hizmetle biraz orantılı bir durum. Bunları bilerek gelmek o otele önemli. O yüzden deneyimlemek güzel. Ben böyle peyzajını, etrafı sizlere biraz paylaşmak istedim. Daha da gördüğüm farklı özelliklerini sizlere paylaşacağım. Yani bu dar alanda peyzaj o kadar güzel planlanmış ki yani şuraya baktığınızda sanki böyle bir ormana girer gibi bir his var ama halbuki şu hemen gördüğünüz şeyin arkası kumsal ve sahil, deniz yani. Ama böyle bir derinlik varmış hissi veriyor. Böyle peyzajı geniş tutulmuş gibi bir his veriyor. Halbuki alan küçük. Öyle büyük değil. Yine buradan hemen şu kapıdan direkt 10 adımda denize girilebilecek bir yer var.
Burada da böyle bir barbekü yazıyor ama ne olduğunu şu an için anlayamadım. Yukarıda belki alakart restoran olabilir. Gerçekten bir ızgara, evet ızgara koymuşlar orada. Doğru. Izgara koymuş. Denizin kenarında ızgara keyfini yaşayın diye. Burada da bir beach bar var. Buna da bakalım. Burası da kapalı. Ama biz böyle çekim yapmak için sanki şöyle şundan geçebiliriz gibi. Geçtik, evet. Geçtik. Çekim yapmak biraz bunları da gerektiriyor. Burası da böyle. Herhalde buraya bar sandalyelerini koyuyorlar. İçeceklerini insanlara sunuyorlar. Biraz böyle denizi yukarıdan görüyor. Şöyle. Manzara oldukça güzel. Yazın buralar cıvıl cıvıl oluyordur diye tahmin ediyorum. Yan tarafa geçmeyeyim artık. Orada da dediğim gibi ızgaraları koyup snack bar planlanmış. Bu şekilde çekime devam ediyorum. Sevgili dostlar, böyle bir Asya mutfağını yansıtan bir alakart restoranı var. Şu an kapalı, akşam açılacak, rezervasyonla çalışıyor. İleride de İtalyan restoranı var. Onun içerisi biraz daha görünebiliyor böyle. Restoran gerçekten çok şık, menüleri de çok güzel. Akşam birine rezervasyon yaptırdık. Bakalım, güzel olacak diye tahmin ediyorum. Bunun turna kuşu diye bir sembolizesi varmış. Bizim hani otel yönetimimizde bunu buraya dekor amaçlı koydular. Bu özgürlüğün, direnişin sembolü demekmiş. O yüzden bize verdiler, biz de yönünü kapıya doğru çevirdik. Hani belki hani 7 tane fil vardır. Genelde kapıya doğru şey yaparız ya, bereketi için falan. Evet. Biz de öyle olduğunu düşündük. O yüzden kapıya doğru yöneldik. Kapıya doğru. Otelin giriş kapısına doğru. Evet. Evet. Bizim Türklerde eskiden şey varmış. Hani böyle haberleşme sembolizi var ya, bir tane sembol. Evet. Hani işte turna, işte turnaya haber saldım falan. İşte o kuş bu kuş. O kuş mu? Aynen. Anladım. Evet. Biz de dekor olarak burada bulunduruyoruz. Anladım. Peki misafirler bu şarapları tercih edebiliyor mu, yoksa bunlar ekstra mı? İstediği şarabı içebilir ama bunlar import, yani özel şaraplar, Özel şaraplar. ithal şaraplar birçoğu. Türk şarapları da var. Güzel şampanya, Moet serisi falan da var. Ama işte dediğim gibi bunlar ücretli, sadece oda hesabında yazılıyor. Siz istediğiniz zaman ödemesini yapabiliyorsunuz. Tamam. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Akşam tekrar ederim. görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili dostlar, rica ettik. Çin restoranının içerisi, kapısı açıktı. Hazırlıklar vardı. Biz de çekim yapmak için izin istedik. Sağ olsun arkadaşlar izin verdi. Böyle güzel masalar da çok güzel dizayn edilmiş. Burada da insanlar buraya oturarak, şef bu tarafta Teppanyaki'de yemekleri hazırlayıp insanlara sunumunu yapıyor, şov yapıyor, görsel şov yapıyor. Değil mi? Doğru anlatıyorum. Görsel şov yapıyor. Belki akşam da bir izin alırsak belki akşam da çekimini yapabiliriz. Tabii ki de. Bu İki ayrı şekilde. ocak var burada. Evet. Sözleri bu tarafa bırakıyorlar. Ben sizi çeksem sakıncası olur mu? Evet, işin uzmanı daha güzel anlatsın. Buyurun.
Alakart şefiyim bu otelin. Evet. Bizim 7 tane normalde alakartımız var. Burası Uzak Doğu mutfağı olarak servis ediliyor yemekleri. Çin ve Uzak Doğu karışımı. Yani çok güzel bir menüsü var. Hem tava yemekleri wok ocakta hem de normal teppanyaki ızgarada bu şekilde çok güzel yemekleri servis ediliyor. Bu mutfak genelde soslarıyla ön plana çıkan diğer alakartlara göre bence tek farkı soslarıyla ön planda olan bir restoran. Evet. Mesela teriyaki sos. Mesela ördek veriyoruz, Pekin ördeği. Yanında portakal sos ve erik sosuyla beraber. Servis ediyorsunuz. Tabii ki de. Peki Hani misafirler nasıl rezervasyon yaptırabilir? Ücretli mi, misafir ücretsiz? ilişkilerimiz var. Evet, Evet. misafir ilişkileri departmanı işte sizin kaç kişilik oda rezervasyon diye o şekilde bilgi vermeniz yeterli. Bize Evet. bilgileriniz geliyor zaten. Biz ona göre atıyorum doğum günüdür mesela, evlilik bir bölümüdür. Peki Hesap ücretli mi? sistemle tabii akşamları ücretli. Kişi başı mı ücret? Kişi başı olarak Kişi tarif başı ediliyor. ücretli. Oda hesabımıza yansıyor. Biz cash ya da nakit almıyoruz burada. Direkt oda hesabımıza yansıyor. Yansıyor, O anladım. şekilde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki siz sadece bu mutfağın şefi misiniz? İtalyan'ın da şefi Bütün siz mi? alakartların. Bütün alakartların şefisiniz. Salon şefiyim, evet. Belki bize İtalya'yı da anlatabilirsiniz. Tabii O ki zaman de. akşam çekimde tekrar buluşalım. Tabii. Sevgili dostlar, kuyu kebabı yapmak için de bir alan yapmış ama tabii bunu ne zaman yapıyor, belli bir günü mü var bilmiyorum. Az önce yemek saatinde buradaki ustaya acılı bir lahmacun yapmasını rica ettik. O da benim pul biberim yok dedi. Çorbanın yanındaki pul biberden getirdik. Usta sağ olsun bize lahmacun yaptı. Onu yedik, güzeldi. Yani otel fena değil, güzel. İnce düşüncelerden bir tanesi böyle ketçap ve mayonezleri mini bir buzdolabının içerisine koymuş. Yani çalıştığını düşünüyorum, soğuttuğunu düşünüyorum. En azından niyetini ortaya koymuş. Eğer bu çalışmıyorsa da bu teknik personelin sorunu. Evet, kontrolünde yaptık, çalışıyormuş. Spa'yı kullanma fırsatımız oldu böyle. Ancak bu hamam bölümü, sıcak havuz bölümü, hamama girerken orada bornozlarını asacağın bir şey yok. Hani böyle bir askılık yok veya eşyalarını koyabileceğin, üzerini değiştirebileceğin bir alan yok. Hatta biz üzerimizi değiştirmek için, eşim değiştirmek için bir ricada bulundu. Bizde dediler yok böyle bir alan. O biraz olumsuz olabilir. Son dönemde otellerde yangın çok haberler geliyor. İnsanlar maalesef hayatını kaybedebiliyor. Hani koridorlar halıyla mı kaplı? Otelin gibi bir şey olursa, evet koridorlar halı kaplı. Bu yangının yürümesini etkiliyor mu bilmiyorum. Odalar halı kaplı değil. Görmüş olduğunuz o anlamda odalar parke ile kaplanmış durumda. Kapıları açık. Ana restoranda sinek bar kapalı olması ve gerekiyor, bilmiyorum ana restoran Belki açıktı. yangın Öğlen anında tabii bunu ki. kapatıp Biz sineği tercih ettik. oteli Gayet ikiye güzeldi bölmüş lezzetler. yapılıyor olabilir. Hoş. Veya sürekli Ancak kapalı fiyat durması performans gerekiyor olarak olabilir. baktığımızda fiyatı olarak bilmiyorum. na göre hizmet alma Sürekli noktasında kapalı olarak hani size duruyor olması işte muhtemel mi? garsonların ne O alırsınız zaman ne şöyle bir yersiniz asansör gibi daha veya hizmetleri merdiven çok daha yok. olması lazım. Sadece Bakalım. ortalığı temizlemek, boşları kaldırmak, ürünleri kendin alman gerekiyor. Kendin talep etmen Evet, burada bir gerekiyor. yangın Barlarda çıkış sırada kapısı ve bir beklemen gerekiyor asansör var. vesaire. O anlamda biraz Çok net fiyat bilmemekle performans beraber açısından bu kapıların bence çok uygun olmadığını söyleyebilirim. Tabii bunu hangi otelle kıyasladığına bakmak lazım. Veya daha önceki otellere göre veya ödediğin ücretlere göre bakmak lazım. Bu önemli bir kriter olabilir. yazsın. Şimdi bu Kumlu bölgesindeki oteller havaalanına çok yakın olduğu için bunlar böyle convention center toplantı salonları olan işte bayi toplantılarının yapıldığı oteller de oluyor zaman zaman. Gelmeden önce bu otelde bir toplantı var mı? Bir bayi toplantısı, bir firmanın etkinliği var mı diye bir sorabiliyorsanız sormanızda fayda var. Çünkü şöyle düşünün, bir grup var. 300 kişilik bir grup var. Aynı anda yemeğe çıkıyorlar. Aynı anda toplantı aralarında, kafeteryalarda oturuyorlar ve sen de ailenle orada tatil yapmaya, dinlenmeye çalışıyorsun. Çok hoş olmuyor böyle şeyler. Yani buna göre gelmek lazım. Hani fiyatı vesaire buna göre olması lazım. Böyle kalabalık grupların geldiği dönemlerde yemek kalitesi veya bu tarz şeyler ona göre belirleniyor. Yani
o dönemde 1000 kişi misafir edecekse otel ve ona o 1000 kişiye bir fiyat vermişse o fiyata göre bir hizmet sunuyor. Sen de orada işte 100 kişilik, 200 kişilik normal turist grubu varsa, dinlenmek için oteli tercih eden grup varsa onlar da o hizmetten yararlanmak zorunda kalmış oluyor. Eğer imkanınız varsa bir otele gelmeden önce bu otelde herhangi bir grubun toplantısı vesairesi var mı diye sorgulamakta fayda olabilir. Ben gittiğim otellerde yaşadığım deneyimle şunu gözlemledim. Bir otelde aynı grup olduğu zaman çok iyi hizmet alınmıyor. Örneğin sadece Almanların geldiği bir otel çok iyi hizmet alamıyorsunuz. Çünkü onların hepsi örneğin bardan içki içmek istiyor. Sen bardan bir tane bir şey sipariş ediyorsun. Senin siparişin gelmiyor bir türlü. Veya Türk misafirlerin çok ağırlıklı gittiği yerlerde bu defa Türk misafirler de örneğin hepsi birden hamamı kullanıyor. Sen orada bir rahat edemiyorsun. Yani bir sıra gelmiyor vesaire, kalabalık. Veya işte bu tarz böyle karma olması, her gruptan, her milletten insanların karma bir şekilde otelde hizmet alıyor olması, tatil yapıyor olması böyle hizmetlerin dağılmasına vesile oluyor. Bu da hizmetin sunulmasını biraz daha kolaylaştırıyor olabilir diyorum. Benim gözlemim bu şekilde. Bu anlamda katkı sunacak veya farklı bir öneri sunacak yorumlarınız varsa bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Evet, artık konakladığımız yerlerde bu güvenlik tedbirlerine de bakmamız lazım. Yukarıda gördüğünüz gibi acil çıkış yönünü gösteren levha, ışıklı levha, duman sensörü, burada yangın alarm sistemi mevcut. Yine burada yangın dolabına ulaşmak için lütfen merdiveni kullanınız. İşte yangın dolabı burada. Kapıları açıktır diye tahmin ediyorum. 20 metre uzayan borusu var. Onun dışında acil çıkış yön levhası burayı gösteriyor. Sağ tarafı gösteriyor. Yine burada bir yangın borusunu taşıyabilmek için bir araba sistemi var. Yangın ihbar butonu ve acil durumlarda yapılması gereken işlemlerle ilgili burada telefonu var. Yine otelin krokisini gösteren bir levha. Bulunduğunuz yer burası diyor. Bakalım neresi? Şurası diyor. Evet, biz şu an buradayız. Buradan çıkmamız gerektiğini söylüyor. Acil çıkış kapısını kontrol edelim. Bakalım. Evet, arkasında herhangi bir şey yok. Asparlı. Düzenli olarak dikkatli kullanınız demiş. Buradan çünkü tekrar içeri giremeyiz. O yüzden ne yapıyoruz? Asparlı kapı. Dumanı geçirmeyen özellikle olduğunu düşünüyorum. Exit diye de belirtmiş. Ancak buralarda, koridorlarda böyle boylu boyunca birer ışık olması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de olması gerekmiyor da olabilir. Tam net bilmiyorum. Her 20 metrede bir yangın dolapları mevcut. Odalara ulaşacak şekilde. Yani yangınla ilgili tedbirler bu şekilde alınmış gibi gözüküyor. Sevgili dostlar, otelin koridorları bu şekilde boydan boya halıyla kaplı. Odalar halı değil, odalar parke. Bu görmüş olduğunuz basbarlı yangın kapıları açık. Bu kapalı mı olması gerekiyor bilmiyorum açıkçası. Belki bir yangın anında bunu kapatıp oteli ikiye bölmüş de oluyor olabilir. Veya sürekli kapalı durması gerekiyor da olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Sürekli kapalı olarak duruyor olması muhtemel mi? O zaman şurada bir asansör daha veya merdiven daha olması lazım. Bakalım var mı? Evet, burada bir yangın çıkış kapısı ve bir asansör var. Çok net bilmemekle beraber o kapıların bence kapalı oluyor olması lazım. Yani sürekli kapalı duruyor olması lazım. Otel ikiye bölünmüş şekilde kullanılıyor olması lazım diye düşünüyorum. Bilgisi olan varsa yazsın.
Dünyanın en büyük pastası olabilir herhalde. Çok güzel çıktı. Vanilya bölümünden olsun. It's so good.